My background is I'm very excited tonight because I know it's a lot of plastic surgeons here, and I would like just to share with you that I've been assisting reconstructive surgery and aesthetic surgery for over 32 years. Now you wonder how old I am, but I will tell you later. 12 years ago I started to interest myself in the aesthetic medicine because I saw a very big and clear picture where you can combine the aesthetic surgery procedures also with the dermal fillers. So we put that into the clinic and we did a combination therapy before example facelift or correction with the nose job. So I started about 12 years ago. I'm very happy and proud to work with Dr. Kreiner, and it's now more than 6 years I'm using the mammalian line. And I would like tonight to share with you my clinical experience. You saw the patients, all the patients are mine. And fortunately, yes, they are mine. And I work very much with the expert line because I'm quite experienced, but I also now touching a little bit. I'm touching with the light, with the LT line, and I feel it's a quite big difference between them. I must say I was quite surprised because I am from Stockholm. And what company comes from Sweden? It's QMed, no? So not longer in Switzerland now. Now it's Galderma. But anyway, so I was injecting a lot of the Restylane line, and I saw really the difference because first of all I realized after just 10 patients, oh my God, I'm putting in too much. So I had really to sit down and make a very good follow-up on my patients because I saw that I needed 30 to 40% less of the volume. And that was very good for our clinic, of course, because we have less product, but we have the same price for the patients. Very smart, because what they want, they don't want to know if there's a 0.5 ml or if it's 1 ml. They want the result. What I also saw that it was very much more indication that I could do, like the fine lines, like the orbital frame, like perioral fine lines, because I was afraid with other products. I don't mention any names now. But I saw it was too strong or too weak. So I didn't really find the right product for those indications that I also wanted to help the patients with. And then I saw the duration. I've done 3 studies now. I'm doing a very good follow-up on my patients. I've done the lip study that is more than 6, 7, 8 months of duration of the lip products. And as you saw, my patient with the zygomaticus and the nasolabial is incredible. She's totally changed, and it's more than 10 months now. So that's what I wanted to say to you before I start to do my injection. Tonight I'm going to do exactly what I'm doing. I am using very, very simple techniques. I'm not coming here to say I find out something very, very extremely good because this technique and this and that. I want to make it simple because it's an implant. It's already something who's irritating the tissue. So if I go with very fast injection, not planning the procedure, if I am going out and I'm tunneling, I damage the tissue, we have more problems. So I just look, make the plan, and go. Okay? Marie. Sorry, now you translate. Yeah. Yes, oh my God, I forgot. Okay, but I start to... Sorry. Çeviri olacağını unutmuş. O yüzden bu kısmı kadar artık çeviremeyeceğiz ama ben kısaca şeyi söyleyebilirim size. Şurada görmüş olduğunuz bütün hastalar hekimimize ait Marilyn hastaları ve 6 senedir bu ürünleri kullanıyor. Çok memnun olduğunu söyledi. Bir de önemli olan hastaları ilk geldiğinde daha önce kullanmış olduğu üründen
ürünle aynı miktarda enjekte ettiğini ama bunun çok fazla geldiğini söyledi. Daha sonra %30, %40 oranında yani Amelia'nın ürünlerini daha az ürün kullanarak aynı etkiyi daha uzun süreli bir şekilde yapmayı başarmış. Bu ürünleri kullanırken en önemlisi hasta üzerinde bir plan yapılması gerektiği ve çok yavaş sadece gerekli miktarlarda enjekte ederek kullanılması gerektiği. Bundan sonrasını hatırlayacak herhalde çeviri olacağını. Okay, is it okay? So, you know, do you see it? But this is not good because it's too much light. You don't see. Otherwise, you come here. İsterseniz yaklaşın çünkü buradan görmeniz mümkün değil. I mean, we are not so many, so I mean, I want to have you near me, so I feel the vibration. If you okay, so if you look at this woman, she has a pen. So this is what I do, and then I saw that she have very good bone structure. So I want to really lift this area up, and the same time doing this orbital frame. Yeah, are you with me? I want to have, because she's very empty here, so she has quite a good bone structure. Also, her mandibula is nice. Of course, you should like to have a facelift, but this is not the fact now. So this is what I would like, and this you can use also not only on patients with bags, but the patients that have dark lines. And then I'm just marking. Here is the bone, and don't put the implant too low. So I just do a line like this. I'm always doing the same here, and I will introduce the needle, the cannula here. Okay, so please lay down. I will do, first of all, I will start with the orbital. Is this okay for you? Aslında şöyle yan dursak herkes görür. Yani kapanmayın herkes. Or you can sit down. Take your chairs and sit down. Then you see better. I don't think so. It's better when we are standing up. Thank you. Türkçesini dinlemek isteyen var mı bu arada? Onu da soralım. Bence çevirelim Berna Hanım. Yani böyle bir yani çevirmekte fayda var. So I always have them. If you have a patient with a really a line like that, you have to introduce the cannula here. I'm not working with the needle. So when you put your finger, the thumb of the syringe, it's so easy. It comes like water. And the first time I was injecting, I was really, this is not possible. Cannot be a result. So anyway. Ben ilk kullandığımda çok şaşırmıştım açıkçası. Çok hızlı bir akışı So vardı. what I'm doing, of course I have to know where I have the bone. So I'm just nerede olduğunu hissediyorum parmağımla. Going inside, and then I have to have the control giriyorum ve where the point, the top of the needle is. And I'm not going forward or backwards or nothing. Ya da geri hareket etmiyorum. I'm just injecting çok yavaş hareketlerle enjekte ediyorum. on my way out. This is it. Dışa doğru iğneyi çekerken enjekte etmeye Nothing devam more. ediyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Can I have a glass, please? And she has excess of skin, of course, but I know the amount that I'm putting, and I know it will come up very nicely. And then after the incision, I'm doing not a massage, I'm pressing the product downwards, not upwards. So you can see here, she's more deep here than this one now. So we still have an effect. Do everybody Herkes görebiliyor mu acaba? İsterseniz siz benim bulunduğum yere gelin. Benim görmeme gerek yok. Durmam yeterli olur. Immediately after, before I start on the other side, I am putting our serum that we have, just to make it. Sonra serumu sürüyorum ve hafif hareketlerle masaj yaparak giydiriyorum.
Okay, that was this part, and then you can hold your hand here. So she's with me, so she's a little bit integrated in the procedure. Biraz hastayı entegre ediyorum bu prosedüre. Kendisini tutmasını sağlıyorum. And here I have the other line. Just put it here. This is not. I don't need it here, but I need it in this area. Şu bölgede hastanın herhangi bir reaksiyonu olmadığını görebiliyorsunuz. Bakın bu kanalın ucu keskin değil. So I will show you something before we ya da keskin here you değil. see it's a small hole and it's Küçük flexible. bir delik var bakın ve esnek. The original cannula of the smooth line, isn't it? The original one. Yes. Okay. Thank you. So I'm introducing on the way I will go in. Buradan And then I'm stretching the skin, giriş yapacağım So I noktayı have belirleyip easily- buradaki cildi geriyorum. the opening. I think it's extremely important when you are working with the deep implants or with this kind of indications to work septic. İmplantlarla çalışırken I septik see bir many ortam doctors, yaratmanız they çok are- önemli. Bazı They are in trainings, they hekimlerin are touching the needle. eğitimlerde iğneye dokunduğuna çok şahit olmuşumdur. Now I'm here, I'm lifting up. Şimdi yukarı Checking. doğru kaldırıyorum, kontrol Where I am. ediyorum, nerede olduğumu hissediyorum. And you see I'm not using so much volume, I'm using Ve about bakın çok düşük 0.25 each bir side. dozaj uyguluyorum. Hacim olarak çok düşük bir dozaj uyguluyorum. Thank you. So you know, if you have very little contamination, you get a microbial microfilm, and you have a patient who has always a little bit of redness, a little bit of swelling, not strong, a little bit. Mikrobiyal film These are kaparsa thin hasta films, we call it ufak sodium, kızarıklıklar olabiliyor. O yüzden septik ortamda çalışmak son derece önemli aslında. microfilms. Bu tip So if you look at her now, of course, as we said, she needs a more, this is the anesthesia, okay? This is the swelling from the lidocaine. But you see, she has less bu less of this- anesteziden kaynaklanan bir these şişlik. bags, and it will be much more better in a couple of hours. 2 saat sonra bu şişlikler inecek. Anesteziden kaynaklanan şişlikler inecek. I will do, now we go over, do you have any questions? Do you can show, you can ask Sorusu me olan everything you varsa want. bana uygulama sırasında istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Does the product rolls over from the children? Did you put the product just on the top of the Yes, problematic yes. skin? So it comes out from down there, Yes, falls down. yes. Okay, now you see. Do you have any questions? Sorunuz mu var? No. Okay, and now we start with Peki the şimdi zygomaticals area. zigomat And I'm always bölgeyle devam edeceğiz. Buraya her zaman ağız içine bir enjekte yapıyorum. Anestezi And uyguluyorum. I'm always going just in the border of the mucosa and to the bone, and then I'm going up. Kemikle mukozanın tam kesiştiği noktaya anesteziyi uyguluyorum. Hastanın daha az acı And I put hissetmesi it quite a için. lot. I put it quite like 1.5. 1 ile 1,5 arasında bir uygulama yapıyorum. I always put this clock Too many people. when I So do we put it the. on the screen again. Maybe with the next patient, is it or Yeah, no? okay. So The next what I'm patient will go saying, on the I don't screen put it again. here. Bakın I put buraya it just yapmıyorum. where the bone is coming. Iğneyi This tam that she doesn't feel so much. kemikle mukozanın birleştiği yere yapıyorum. Daha az hissetmesi için. And I am waiting. I don't go too fast. I'm waiting Bekliyorum. until the anesthesia is okay. Biraz masaj yaparak yayılmasını sağlıyorum. Bir süre beklemem gerekiyor bu anestezinin işlemesi için. Tam orada şu başka tarafa geç, oradan çevir yapsanız.
So this is a Melian 3 expert. Amelyan 3 expert kullanıyoruz. And normally I have a drape, sterile, putting here because I don't want to. I want to keep this, the cannula as of steroids because sometimes the nose is coming, so I really cover them. Bazen burun akması olabiliyor. O yüzden bu bölgeyi steril örtüyle örtüyorum. So the most important thing to clean is this part. Çok önemli bu bölgeyi çok iyi bir şekilde temizlemek. Okay. Now I have a cannula quite long, also flexible. Çok uzun bir kanülle çalışıyorum. A Melian 3 you can see. And this is, if I compare it with like the sub-Q to inject, this is much more easier. So I use it for zygomaticals, chin, you saw the little boy. I'm also injecting very deep nasolabial folds. So I can inject a lot of things with this. Can you be more specific? So now what I'm doing, I clean a little bit more. Şimdi bu alanı çok güzel temizledim. I take the needle and I go in the direction where I have to go. You see no bleeding? Enjekte etmek istediğim Never touching, sorry. And when I'm going in, I don't have this grip because it's much easier to take the cannula in, and I'm pressing, stretching the skin, and now I'm in. And I go into the bone, okay? Now I have to check where I am because I don't want to make the bone here. I want just to put a little bit of volume, not too much, to make her a little bit more full in this area, to lift this up. Yoğunluk kazandırmak istiyorum hastamıza. Şişlik yapmak istediğim o yüzden elimle hissediyorum. I don't need to cannula. Dung, dung, dung. What do I do to the? Just to planning I feel the implant now. Çıkarmak hastaya bu bölgede morarma olmasına sebep oluyor. O yüzden planlama yapıyorum önceden. Tam olarak hangi miktarı nereye enjekte edeceğimi belirliyorum. So here I have it, very nicely. İşte burada. So this was 0.5 ml. 0.5 mililitre. This is still sterile. Bu halen steril. Putting my finger and pressing the implant up. Parmağımla implantı yukarı doğru bastırıyorum. And you can little bit of sculpture it. You can feel it very nicely. Ve biraz şekillendirebilirsiniz de bu parmağınızı. So I don't need so much volume. It will come up very nicely. She has a little bit of bruising here because of the needle, but it's not a big thing, okay? İğneden dolayı hafif bir morarma olacak burada. So now you can see she's more full here than here. Ama Maybe I could also put some more on çok daha next time I see her, okay? Oluştu. Bir sonraki But when I do the orbital frame and together the zygomal, I prefer to make a two-step treatment instead of to put in too much. Aslında çok fazla bir kere de ürün enjekte etmektense iki ayrı uygulamada yarı yarı olarak bu toplam ürünü enjekte etmek daha doğru diye düşünüyorum. Okay, stretching the skin. Yine buradaki cildi geriyorum. Put immediately my finger. Parmağımı hemen üzerine Wait a little koyuyorum. bit. Bir süre bekliyorum. So you see, I just injected 0.5, not much. 0.5 mililitre sadece enjekte ettim görüyorsunuz. What kind of technique are you using? Siz hangi tekniği kullanıyorsunuz? Do you use with the blend cannula or Sizde everybody as well? Sizde uzun sivri olmayan kanüller kullanıyorsunuz. The sharp one. Siz sivriyi kullanıyorsunuz, keskini. Very dangerous of hematoma. Çok tehlikeli. Bunu asla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hematom oranını çok yükseltiyorsunuz.
with a sharp little needle. Önce ucu sivri küçük bir iğneyle burayı ufak bir delik açıp kanülünüzün ucunun sivri olmamasına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. It's very important to inject slowly. Enjeksiyonu çok yavaş yapmak önemli. Very, very, very important. Çok çok önemli bu. Çok çok yavaş enjekte ediyoruz. I'm into the bone now. And I will not inject more than 0.5. 0.5 mililitreden fazla enjekte etmeme gerek yok. O yüzden yavaşça sadece bu You know, when you are using a sharp cannula, I don't know, but I know Dr. De Boel very well. Kullandığınızda And I'm afraid for the bleedings, really. kanama olma ihtimalini çok arttırmış oluyorsunuz. Ben o yüzden tercih etmiyorum. The gauge is 22. 22'lik iğne kullanabilirsiniz. Ben onu tercih ettim şimdi. So what I'm always doing, I try to press the implant up, so I feel Uygulamadan it. hemen sonra implantı yukarı doğru bastırarak yerleştiriyorum parmaklarımla. And she, of course, she needs to have some ice on now. Ve şimdi Okay. biraz buz uygulaması hemen yapmak istiyorum. Second hand. You're ready. We are ready. You Hazırız. can also, if you have the feeling you're not to see enough, you can also watch the Next screen. patient. Bir sonraki hastamıza geçebilir miyiz lütfen? Okay. Bundan sonraki uygulamalarımızı This lady, do you see her? She has a very aging face, of course. She is, I don't know the age, but uygulama öncesinde doesn't matter. But the thing is that she has çok iyi planlama quite a lot yapmak of bags. Burada gözaltı torbaları oluşmuş. The skin is not so much elastic, and she needs to do a lot of things, of course. But I'm here. Elastik özelliği She wanted me kaybetmiş. to help her Ee, with the fine lines. Aslında kendisi benden buradaki And ince I said I kırışıklıklar also için want to make the yardım orbital istedi. frame on her. Ben orbital çerçevede de kendisine And to show you- destek verebileceğimi söyledim. To show you, you saw the young boy. I did the chin Hatırlıyor augmentation. musunuz küçük bir erkek çocuğundaki çene Here I have a problem augmentasyonunu that göstermiştim. I need to fill this up, and I will do it with the cannula, Doldurmam 22 gerekiyor. gauge. 22'lik bir And I kanal will show you how I kullanarak do bunu that. uygulayacağım. Size nasıl yaptığımı göstereceğim. So first of all, I would start Işığı şu anda to arkaya doğru almak için. Başınızı yaslayabilir misiniz? I will do the block, and I will make it because it's quite painful. This area is very painful. Bu bölge çok acı hissedilen bir bölge olduğu için buraya anestezi uygulayacağım. And it's very important to wait and do some massage. Bir Otherwise, süre bekleyip masaj yapmak bu bölgeye önemli. so I will go from one side with the 22 gauge needle. 22 iğneyle bir taraftan uygulamayı yapacağım. Şimdi masajla yayılmasını sağlıyorum.
When I injected the young boy, I did in 2 sessions, 2 ml, and then Biraz after önce 2 weeks gösterdiğim time, 2 resimde ml. 2 ayrı uygulama yaptım o çocuğa. 2 mililitre uyguladım. 2 hafta sonraki ziyaretinde 2 mililitre daha enjeksiyon yaptım. So, so here is not with the nerve is not a problem, because here if I do the implant, I always mark it up very nicely and don't put it too low, put it higher, because it will go down a little bit. Otherwise you will drop shit. Okay. Lazım. Çünkü zaten aşağı doğru düşecek implant. O yüzden bu yeri çok iyi belirlemek lazım. Ask her if she has pain, then elevate a little bit. Aha, affedersiniz. Hissediyor musunuz ağrı? Hissediyorsanız biraz daha bekleyeceğiz. Hissediyor musunuz? No, she's okay. Okay. Sometimes it takes time until the lighter pain. Sağ elinizi kaldırabilirsiniz ağrınızda derseniz. I put this grip, and then Elimin ötesine I have to bakın be lütfen. quite strong. Oldukça güçlü bir Just to have it şekilde in. I don't need to canalize or buraya do anything sokmam more. lazım. But here is very important that Kanalize I feel that I am gerekiyor. in the here. So here you see, Hissetmem gerekiyor elimle tam I have to olarak go back. nerede olduğunu. Biraz geriye doğru and here I'm çekiyorum. controlling, Kontrol ediyorum. and I stretching the chin, and now I start to inject. Çene derisini, cildi burada geriyorum ve enjekte etmeye başlıyorum. And I inject slowly. Çok yavaş bir şekilde enjekte ediyorum. I'm controlling all the way where the Her noktada kontrol etmeye devam ediyorum. and in I have a picture not today on the screen, but I had to make this kind of indication because the person had a flap over the chin of the skin. So I had to put in 1.5 on her to really reconstruct the chin. Bir hastamın yeniden yapılandırdım diyebilirim çenesini bu uygulamayla. 1,5 mililitrelik bir enjeksiyonla bambaşka bir şekil verdim. Bu resimlere katmadık onu. Then you feel the implant. Slaytlarda göremedik. I'm going quite deep. İmplantı hissedebiliyorum. Oldukça derine enjekte ediyorum And I'm bunu. feeling, I'm massaging. Aynı zamanda hem hissediyorum hem masaj yapıyorum parmaklarımla. Feel it very nicely. So this is a big difference already. Bakın zaten farkı şimdi bile görebiliyorsunuz. Daha And I have now enjeksiyon injected devam 1 ederken ml. 1 mililitrelik bir enjeksiyonu tamamladım şu anda. And you should also see the angle is more. It can swell, of course, the next 2 days. Bu 2 gün boyunca ufak bir şişme yapabilir tabii çünkü oldukça hacimli bir uygulama. Thank you. We may think it's brilliant if you talk to the patient before, say if you want to have that. Tabii hastaya bu konuda önceden bilgi vermek gerekiyor. Bu görüntüyü istiyorsanız 2 günlük bir şişme sorunuyla karşılaşacaksınız. So you see, if you see the profile, it's much better. Profile bakalım ne kadar Okay, gelişmiş. and you can do a touch up in maybe 2 weeks time to the line with a Malian 2 hafta LT sonra one, bir if you ile want to reduce the line. buradaki çizgiyi de azaltabilirsiniz 2 hafta sonra. Okay, I'm very fond of, as I told you, the Malian product is very thixotropic. It goes very nicely into the skin. No. Amelia'nın And here, ürününü ben çok seviyorum. she was telling me that she had Dokuya çok rahat bir şekilde that she had geliyor. all those lines. Of course, she needs to have surgery, but we can make it much better. Cerrahi operasyonla tabii First of bunlar all, I tamamen want to lift düzelir. the angle of the mouth Çok because daha here iyi bir the line is görüntü starting. sağlayabilirim. Her şeyden önce burayı So I'm just going. gererek tam olarak nerede enjekte etmem gerektiğini belirliyorum ve yavaşça I'm lifting the angle up.
yukarı doğru açıyı kaldırıyorum. And then I promised her I don't want to make an asolegal fold on her. I just do, you see how superficial I am? And just do the line. Sadece buradaki kırışıklık, buradaki yoğun çizgi üzerine uygulama yapıyorum. And you have to almost see the needle. It's very superficial. Çok yüzeysel bir enjeksiyon bu. İğnenin ucunu neredeyse görüyorum aslında. She's quite sensitive, but I'm trying to make it. Oldukça I just falling in the line. Bölgeler bunlar. Sadece o çizgiyi, o hattı takip ederek çok yüzeysel bir seviyede enjekte ediyorum. Start to lift up the angle. I'm injecting slowly. Açıyı biraz daha kaldırarak yavaşça enjekte ediyorum. And then this is a perfect product for fine lines. Bu ürün ince çizgilerdeki uygulamalarda gerçekten çok iyi sonuç veriyor. So we just follow a little bit more here. Here she has anesthesia. Burada anestezi uygulamıştık zaten. And you see, Bu bölgede bir şey I have hissetmiyorum. almost no bleeding. Hiç Because I kanama make it very görüyorsunuz. simple. I go in and out. I look, of course, if I have the vessels, if I see them, but Sadece the technique is very important. içeri girip çıkıyorum. Çok aslında teknik, burada uygulanan teknik son derece önemli. So here we put some massage, we make some massage, and here we go to do the orbital frame again. Do you want to see it again? Hafif bir masaj yapıyorum. Do you want to Burada see it yine again? orbital çerçeve yapacağız. Bir daha görmek istiyor musunuz? She also has the very nice bone, Burada güzel bir but I just want to put it here. yapısı var ama She has şuraya quite a lot of volume here, but I will put it here istiyorum. and a little bit more there. İyi misiniz hanımefendi? Somebody of you who wants to assist me? Yeah, Bana yardımcı because I olmak have to isteyen go up to the room to put to take our aligner cream. We run out here, so I will bring new one. ben biraz daha krem almaya gidiyorum. Bitti So bugün. I see now I have to start here. Şimdi bakın buradan And what I'm başlayacağım. doing, I'm doing the little bit of lidocaine drop, Çok az like that. bir damla lidocaine uyguluyorum anestezi için. Can you ask her if she feels anything here? Bir şey hissediyor musun? Hanımefendi ağrı var mı? She's okay. Okay. I need it again. Yeah. The light is very important, so Tabii ışık da çok önemli. yes, thank you. And the light is very. Okay, now I'm in. Evet, sonunda içeri girdim. I can feel it up here. Okay, sorry. Parmağımla hissedebiliyorum burada. Most of the patients when I'm doing this, they are not having so much pain. Bu uygulamayı Because I put Emla for 45 minutes. Bir acı hissetmiyor. Çünkü bir müddet bekliyorum anesteziyi uyguladıktan sonra.
So this is gone. This is on. Just press here. 0.25. 0.25'lik bir uygulama yaptım. Go to the other side. Alcohol, please. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. So here it's important that you press it down. Burada aşağıya doğru bastırarak masaj yapmanız önemli. And she will be alright. I don't want to put too much on her, okay? But you can make it. It's better if you do it in 2 steps. Aslında 2 adımda Before you see. Uygulama yaparak bu hastayı Before you see the effect of the product, because you know. Daha iyi. O yüzden you need so much less. 0.25'lik uygulama yaptım. Gerekirse bir uygulama daha yapabilirim. Çok daha az kullanmak yeterli oluyor zaten bu ürünü. Burada deriyi yukarı doğru kaldırıyorum. Work is septical. Ve septik Stretching the bir skin. ortamda uygulama yapacağım olanı giriyorum. And here, do you see the products coming? Do you see it in the camera? Kamerada görebiliyor musunuz ürünü nasıl dağıldığını? I don't know if you see it. Görebiliyor musunuz? Eminim. Shall we take away a little bit of light so you see better? Biraz ışığı kısabilir miyiz? Odadaki ışığı daha iyi bir görüntü almak için. Just put it on her. So, you see her now, she's more full. If you look up, bakın, look. Bakın açın gözlerinizi Open. You see, she's more full now. Bakın daha dolgun bir Are you with me? You see that? Görebiliyor musunuz? She's more full. Çok daha dolgun bir görüntü oldu yüzünde. Okay. Yes, we put some ice on. This is not cold enough. Buz uygulaması yapmamız lazım. What I've seen is the swelling. It's, of course, it's very individual, okay? But the first day is swelling. I tell all my patients to put ice on, not drink any alcohol for the 8 hours. Don't go into a sauna. Okay. Don't go into the sun too much. It's a procedure. This is a procedure. This is not only water I'm injecting. So you see here now, if you look at her, o yüzden dikkatli olmak lazım. Şimdi bakın hastamıza. No bleeding. Hiçbir kanama yok. Much better. Çok daha iyi bir görüntüsü You can look at her later, okay? İsterseniz kendisini Can somebody help me with her? Teşekkür ediyoruz hanımefendi. No, you. This Bir yardımcı olabilir mi bana? Jeff, can you help me? Any questions? Sorusu olan var mı acaba? How long can we keep the product when we have to? Always, if I'm not using all the product, I am putting in the freezer, not in the freezing. Okay. That's normal. And her name, the day of I open it, her birthday, also everything, for 2 weeks. Maximum. Yeah, I never make for one patient and then I take it out. I work very ethic. Is somebody here using Amelia? Amelia ürünü kullanan var mı? Who are? Okay, good. Do you have good experience? Memnun musunuz? Yes? Especially with the balance. The balance, okay. Good. Next patient, we have to run now. Bir sonraki hastamız alalım. Here we're going to do the lip. Burada dudak üstüne bir uygulama yapacağız. And next patient also the lip. And I have a special technique for the lips. Because benim özel bir tekniğim var dudak uygulamalarında. We have different kinds of lip, okay? We have very small, tiny lips. Çok ince, küçük dudaklarla We have karşılaşıyoruz. old lips who are really wrinkled. Yaşlı kimselerde çok kırışık With the dudaklar vermilion border, olabiliyor. not sharp.
If I have a young patient, I never put something into the vermilion border Genç bir hastam varsa because I'm losing products. It's better to make it in the lip ürün koyma. if they want to have a lip augmentation. If I have an Dudak older üzerinde kullanırım. woman, I put the vermilion border Yaşlı kimselerde and I'm using a light product ve daha with a small fine lip. If I have a young lip who wants to have daha hafif bir more, ürün tercih ederim. I put the lip product. Ancak Okay. daha genç kimselerde dudak ürününü kullanmayı tercih Can I have two ediyorum. gloves, please? This lady, she wants, if you look at her, she's very beautiful. Bakın, All of them are beautiful. yine But çok güzel she bir said to me, hastamız var. I just want a little. Şöyle dedi, ben çok az bir So I will inject, I promised her, I will inject the vermilion border, right? sadece ve And just sadece do some two things in the center part. The next patient I'm going to do a lip augmentation. yapacağım. Bir sonraki hastaya gerçek anlamda bir dudak augmentasyonu yapabilirim. The light is very bad. I can't see anything. Can I come there? Yes. He said, but why can't you take away the lights? We can have black room. I can work. I worked in Ghana, so I can work also when it's black. Tamamen ışıkları kapatsak. Do you want me to take away the lights so they see better? Let's try. It's going to be better. When I am treating a lip, No, no, it's no. worse. Now? Şimdi No, this doesn't work. Okay, this is not my problem. I have to work, okay? I have a philosophy. I never make a lip augmentation without a lidocaine injection. lidocaine enjeksiyonu uygulamaksızın hiçbir Because zaman it's dudak painful. augmentasyonu yapmam. In Çünkü our product, we don't have acı lidocaine gelir. dentro. Now, I live in Italy, so dentro inside. So I always do, I'm not doing the infraorbital block. I doing a mucosa infiltration. Blok yapmayacağım. And just open. I do it on the Ağzınızı açın. I just doing I just doing it like I did before. Biraz önce yaptığım Going very gibi gentle in çok injecting. nazikçe enjekte ediyorum. here. Turning the needle. İğneyi biraz döndürüyorum. Don't go out, just turning it. So I do a mucosa infiltration. Dışa doğru çıkmayın. Sadece mukoza içine infiltrasyon uyguluyorum. So she will not have the anesthesia up here, just in the lip. Anesteziyi burada hissetmeyecek yani. Sadece dudağında Do you do the hissedecek. same? Siz de aynı şeyi mi yapıyorsunuz? Just a mucosa. I don't know what you. Is this the same? Yeah. And she also has some fine lines. Bazı ince çizgiler var. So I will show you what I'm doing. If I have a woman with, for example, perioral fine lines, Perioral çizgileri olan I'm always bir bayanda çalışırken start to make the vermilion border first. önce vermilyon sınırı çizgisi üzerinde çalışırım. Because the wrinkle is going into the red lip. Çünkü So I'm blocking the line, dudağa doğru hareket and then I'm edilir. injecting from Önce here. bu çizgiyi blok ederim, bloklarım. Daha sonra enjeksiyonu bu noktadan gerçekleştiririm. So here I'm going to use Amelian 1LT. Can I have some Amelian help? 1 LT'yi kullanacağım şimdi. And I will show you. She has two small lines here Çok küçük on iki the çizgisi var. side of the lips. I will treat them Dudağın also. iki kenarından onları da. When I'm doing a lip augmentation that I will show you on the next patient, I doing a different thing. I doing a fan technique Farklı bir because I want to teknik lift the uyguluyorum. lip out. Çünkü Because dudağı normally dışa the lip doğru are going büyütmek inside. istiyorum. I will show you that on the next patient. Normalde içe doğru aslında hareket ediyor. Bir sonraki hastada size bunu göstereceğim. So here, İşte bu tam burada. I go very superficial. Çok I'm çok putting my yüzeysel finger. bir enjeksiyon gerçekleştiriyorum. Parmağımı buraya koyarak hissediyorum. And I'm feeling the implant. Ve implantı hissediyorum. Why I'm putting my finger around the needle? Because I don't want the products coming up.
parmağımı iğnenin ucuna koyuyorum, etrafına koyuyorum. And I'm planning dışa the doğru injection çıkmasını with the istemiyorum. needle. İnjeksiyonu iğneyle And I'm gerçekleştiriyorum. going very superficial. You can see here. You can almost see the needle. Hiç derine girmiyorum. Neredeyse iğnenin ucunu görecek konumdayım. Is it hurt? Acıyor mu hanımefendi? Ağrı var mı? Yok. This one. So the patient is relaxed, Hastamız son derece and she will sakin. just have a little bit of a lifting of the lips. She doesn't want to have much, so this is the thing that I'm doing. Çok çok hafif bir dudak planning- kaldırma işlemi istiyor. O If you yüzden have a patient with a tattoo, this cosmetic, what do you know, permanent makeup, no? dövmesi olan veya kalıcı makyaj yaptırmış It's olan very bir important to hastada really follow this going just a little bit up over the tattoo, not in the tattoo. bunu dövmenin veya kalıcı makyajın içine değil biraz daha üstüne enjekte etmek önemli. Bunu hatırlatmak istiyorum. Oh, she feels a little bit here. Sorry. Okay, I injected 0.2. 0.2'lik bir uygulama And yaptım. now I will do the little small fine lines that she has. This looks very nice. She had not so much pain. When I'm treating the perioral line, I'm always bending the needle like this. Çizgiler üzerinde çalışırken iğneyi bu şekilde Oh, you don't see. kıvırıyorum. Because it's very difficult. I prefer to stand here because when I done the link, the vermilion border, I go from here and I stop just where I have done the vermilion border. If I go, I think it's more difficult to work like that. Çalışmak çok daha kolay oluyor benim So için. when I'm bending it, I'm coming in the right cleavage. I'm coming not too deep. I'm coming exactly where I want. Klavajı tam olarak istediğim noktaya denk getirmek istiyorum. And this is really very light work because you need to put not too much. Dokunuşlar şeklinde. Sometimes I can do micro injection also. Mikro enjeksiyon da zaman zaman uygulayabiliyorum burada. And one thing I want to tell you, when you're doing the perioral line, I always go very deep in the angle because if you don't put Noktada some product here, you will have a fold. Açının son derece derin olmasına önem veriyorum. Bazı hastaların burada oluşmuş olan bir katı olabilir. So I show you now what I mean. Şimdi tam olarak neyi kastettiğimi göstereceğim size. You see here, in this angle, Bakın burada bu açıda if I am injecting a lot of products here and don't put the çok needle like this, miktarda ürün enjekte ederken iğneyi daha bu kadar derine you see the fold, so I need to do that. kat oluşabilir bakın. Okay. O yüzden bu şekilde bir uygulama. And you see she was relaxed. No pain, not so much. Hissetmiyor hasta, yani son derece rahat. I used LT, American 1 LT. American 1 LT'yi kullandım burada. No, we don't do this. This is just a No, we just did here. I don't no. Okay, so we go over to the eye, and she has. I want you to look one thing Göz here. bölgesinde She has brown dark lines. siyah halkalar var gözünün I want you to etrafında. see her before. Burayı temizleyeceğim ve uygulama öncesi görüntüsünü size göstermek istiyorum. You see, Bakın görüyor musunuz? this is Siyah halkaları. some very light dark lines, and with the product, American Smooth Line, American 8 Smooth Line milligram,
8 I miligram. lift it up so the vessels, because why she has the dark lines, because the vessels, you see them, the transparent. Aşağı doğru. And this is the thing what's Yani happening. damarlar yüzeye çok yakın olduğu için bir mor halka görüyoruz burada. Onun o görüntüyü ortadan kaldırabiliriz. So, here is the small lines. A little bit more on that side. Bu tarafta biraz daha fazla var. Okay, she feels that a little bit. I'm sorry. Birazcık acı hissedebilirsiniz burada. We wait a little bit. Biraz bekliyoruz. Do you feel this? Hissediyor musunuz şimdi bir şey? No. No? So when I'm introducing the sharp needle, I'm lifting it up so the hole becomes a little bit Keskin bigger. iğne So I ucunu feel. buraya yerleştirirken bir miktar geriyorum buradaki cildi. Daha iri bir giriş noktası yaratmaya Now you can çalışıyorum. see. Şimdi görebilirsiniz. Am I injecting very slowly? I don't need to inject more than Yavaş bir şekilde 0.2 or less. 0.2 civarında bir enjeksiyon gerçekleştireceğim. It's important to have when you are using the mammalian line, you have to inject slowly to have the right flow, so you don't overcorrect. Kullanırken doğru akışı sağlayabilmek için çok yavaş enjekte etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hops. I just have to change the needle because you touched it. İğneyi değiştireceğim. İğnenizdeydi yanlışlıkla. And the massage immediately after is very important. Ve uygulamadan hemen sonra yapılacak bu masaj da çok önemli. Just downwards. Aşağıya doğru hafifçe bastırarak bir masaj yapıyorum. So I just injected a very little amount. Çok küçük bir miktar enjekte ettim. So the lidocaine drop is very useful. Yine burayı çok bir damla ilaç kullanarak anestezi uyguluyorum. Lifting up, Yukarı doğru kaldırıyorum. stretching the skin. Cildi geriyorum. Sorry. So, next patient, please. Bir Any sonraki questions? hastamız lütfen. Sorusu olan varsa onu da alabiliriz. Thank you very much. Next patient, the Çok last teşekkür one. ediyorum hanımefendi. Bir sonraki ve son hastamızı alalım lütfen. Thank you. Okay. Cheers. Yeah. So this, if you look at her, yeah, Şöyle of course size she's göstermek very beautiful. istiyorum. Okay. And when I am planning a lip treatment,
Ben dudak tedavisi yapacağım. I'm always putting the patient in this position to look how she looks, how is the bone structure. Profilden inceliyorum, kemik yapısını And you can see değerlendiriyorum. here, she has a very lovely, beautiful bone structure, and she has a prominent chin. And it goes a little bit inside here. So my plan here, it's not to touch the lower lip. The thing that I can do is to make the vermilion border, to make it a little bit come out. Birazcık daha dışa doğru dönük bir But here I need to do lip augmentation. I will show you my technique that I'm using that is very useful. Dudak augmentasyonu ise kendi I don't like the lip like it going out. It's like a duck. Dudağın bir ördek gibi öne doğru çıkmasını istemiyorum. And I used to say, tell me the pain between 1 and 10. 1 ile 10 So arasında ask her now. derecelendirin diyorum bana ağrıyı. Sizce kaç oldu 1 ile 10 arasında? 0. 0. Okay, now she is. So I wait a little bit, and now I want to explain for you Tamam, şimdi biraz my bekliyorum. philosophy or the way I am doing it. Ve size şimdi felsefemi açıklamak istiyorum. Nasıl bir teknik kullandığımı, uygulama yaptığımı açıklamak istiyorum. First of all, it's very important, of course, to clean the lip and also down to the mucosa. Mucosa'ya kadar dudağın I have 2 çok points. iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. 2 noktayı belirlemem Can you ask lazım. her if she had a tattoo? Daha önce dövme yaptırdınız mı? Kalıcı No. makyaj? No. No. Okay. So those are the points that I am focused on, Şu noktalar This üzerinde yoğunlaşmam gerekecek. and this one. It's the points İşaretliyorum. of the highest of the lip. You see? Bakın dudağın en And then- yüksek uçlu açıları burada. I am doing 2 or 3 puncture. Okay, but I will. Before I was doing the 2 linear ya da technique, 3 ayrı yerden. but I saw I couldn't move Eskiden sadece The lip lineer uygulama yapıyordum. Ancak dışa doğru hareketi Like çok that. zorlaşıyordu. What I want to do is to lift it out so that it's round also from the side. İse kenarlardan ve And with the duvardan linear technique, I saw it was more like hareket flat. yapmak istiyorum. Ama lineer teknikte daha düz bir uygulama, enjeksiyon ancak olabiliyordu. So, step 1. Birinci Take your adımda finger and put the lip up. parmağınızı alın ve dudağı yukarı doğru And- kaldırın. And where the mucosa is going into the red lip, Mukozanın I kırmızı have dudak this angle of my needle, çizgisiyle birleştiği yerde iğnemi bu açıdan tutarak and I'm going very deep, up to the point, çok derin, and here I'm injecting very, very slowly. Here I'm turning the needle çok yavaş enjekte ederken vertical, iğneyi dikey açıda and then döndürüyorum. to the part. So I'm doing a fan, but without going out and in and out and in. I'm just turning İğneyi the needle. defalarca çıkarıp sokmadan, So here you can see the çıkarmadan, lip is more, içinde döndürerek daha it's yuvarlak more bir coming out. görüntü sağlıyorum. Bakın daha This is the next step, dışa open. doğru bir yuvarlak görüntü. This oluyor. direction, Bir sonraki adımda bu yöne Deep. doğru yine derine enjekte edeceğim. injecting on my way out, Dışarı doğru up to the çıkarken vermilion border, enjekte ediyorum. and then I'm ending Ve with a little bit of linear here. Sorry. burada hafif bir lineer uygulamayla sona erdiriyorum. So this is
the way I find it much more beautiful and natural. İşte bu benim bulduğum, gördüğüm kadarıyla çok daha güzel ve doğal bir görüntü oluşturan teknik. And immediately after, I need to feel the implant. I need to make a massage. Hemen sonra buraya masaj yaparak implantı hissetmem gerekiyor. So here you can see it's more up. It's more up now. I don't do too much on her, okay? But I want to show you Biraz the havaya technique. kalktı. Ben çok hafif bir uygulama yapacağım. Sadece tekniği göstermek için. So the other side, she bent her head. The patient has to help me with the physicians. You know, when I do the anesthesia, they have to help me. So I see and I can do it properly. Anesteziyi uygularken So hastalar here you bana see again yardımcı my finger, olmalı. like that. Bakın parmağımı tam buraya koyuyorum. And I go up to the point. Is it okay? Yukarı doğru ilerliyorum. She has pain, so I put more little pain. I never go forward, I put some more. Ağrı hissediyor. Demek ki biraz daha anestezi uygulamamız lazım. So I have a lot of respect for the patient. Ben acıya ve ağrıya saygı duyan I have a respect for the patient. Why should I do a treatment with pain if I have anesthesia? Neden anestezi uygulayabileceksem hastama acı? I have tried without anesthesia and I don't do it anymore. Anestezi uygulamadan yapmaya da çalıştım ben bu uygulamaları, ancak artık böyle bir şey yapmıyorum. Mutlaka anestezi veriyorum. So, now we fix it. Okay. So if she said, I stop. Önce hissettiğini fark ettiğim an duruyorum. But we made courses in Paris, and the French ladies didn't want to have any anesthesia. Fransa'da da yaptık biz bu uygulamaları, ancak The tears were running. hiç istemediler Fransız bayanlar anesteziyi. Tabii gözlerinden yaşlar geldi. That's a better way. Bence de anestezi uygulanması çok daha Now she's iyi. relaxed. She doesn't feel anything Bakın now. hastamız hiçbir şey So now I can hissetmiyor. work Sonra and I turn the needle up rahat, ben de rahat and çalışıyorum. go to the left, İğneyi to yukarı the doğru lateral part, hareket ettirerek taking on my way up. lateral And directly after, bir enjeksiyon gerçekleştirebiliyorum. So with this technique, kullanarak but it's very important that you are injecting with the right flow so you don't do overcorrection. You have to feel the power of the strength of the product. And then gücünü hissetmeniz çok do this önemli. turn and toe and wipe. And then massage and then ice. We are ready for today. Thank you very much. Masaj yapıp üzerine bugünkü uygulamalarımız bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum nazik ilginize. Marie, no, you're not ready. You promised her. Like we do that after. We have done 3 now. I do it. When No, they have to eat a little bit. What to do to prevent product comes down towards you. I have seen patients like that. If you are not They came from solutions, but I have no solution for that. I think that the products who are coming down, Wrong level. Wrong level. I think it was the wrong level, and they have done too much tunneling. Marie thinks you want to have dinner now. They have done too much tunneling
before, because I've seen when they are doing these deep injections, so they are lifting the tissue up too much. You don't need to do that. This is an HA filler. This is going very smooth. It's not a collagen or silicone. Marie, those who want to see the orbital frame can stay. Of course, you decide that they have dinner now, but they don't really I am 30 minutes late. Yeah, but it's their decision. Orbital çerçeve uygulamasını izlemek isteyenler varsa böyle yolu tamamlayacak şimdi hasta üzerinde. Who wants to stay, stays, and who wants to have dinner, goes further. But you can go to me. It's very good. And it's not too much, you know, and now she has... It's very good. You want to... Then we have 30 minutes more. I can put some... You see now she has... If you see her profile, you see how... It's beautiful. But not over the pressure. There is... Yes. Can we have some more light, please? Some more light. Natural, no bleeding, no bumps. You can feel it if you take gloves on. No lumps later, no nodules. Remember, if you want to do more. And here now, if you just look here, she needs a little bit here, not too much, okay? So you can see if you're using the light. Here is good light. Sometimes I'm playing with the light to see, and here I can probably really see where it is. Is it hurting? Can you ask if it's hurting? And look at what I'm doing. I'm pressing it up. Keep it sterile. And if you, the technique is if you're stretching the skin and like this, and this little finger you hold. Here is. Then I feel. Okay. You should train that with your husband or your wife. Can somebody hold her hand, please? Okay, that was it. So, no bleeding. Into which plane? Continuously or into the muscle? Pardon?
No, over the muscle. I'm never going, because I don't know why I should go under the muscle. Because it's more like, first of all, to go under the muscle, I need more product volume to have the lifting. And if I going under the muscle, let's say with the dark lines, why is the problem with the dark lines? Is because I have vessel and I want to have tissue, more as a tissue over the vessel, so it will not help. The dark lines, not dark circles. Can I have my needle, please? Thank you. So when I am doing the anesthesia, I'm looking very carefully where I have the vessels, and here is the trick. You make the hole a little bit, stretching the skin and going inside. And here I have to go inside. Don't be afraid, because this is, you see where I am now, this is, cannot produce any bleeding. But if you are going in, like I see in the congresses, and in and out and in and canneling, problems. Make it just simple like this. Okay, that's it. Thank you. You're so welcome. It was a pleasure. So, finito. Finito. So, my clinical experience and also my techniques. Do you understand what I'm saying? Okay. And first of all, I would like to tell you that I'm very happy with this line, because I am from Sweden. I start to work a lot with Humans product Restylane, and I find out that with this mammalian expert line or the LT line, I can do more indications like fine lines without any bumps, or I have no glow lines afterwards. And also what I saw after 3 months, that I need 30 to 40% less volume for each indication. And this is quite interesting for you as doctors, that you don't need so much product, but you have the same result. And this is also good for your business. But I think, do we need translation? Do you need? Yeah, we need. Okay. İhtiyaç var değil mi çeviriye? İstiyor musunuz? Yok. Tamam. I don't only believe in what I might want to tell you. I know that it's working. I think the less traumatic techniques that you are using, the best result you will have. Less post-treatment effects like big swellings or bruising and so on. And I will give you the best, the most simple techniques, because it's really what we are doing. We are making an implant, and this is very irritating. It's irritating for the skin. And if you also are not planning your injections, you have to make a plan before you start. And inject slowly, and inject with not traumatic technique. This is the end. This is the 3 key things that I always want to tell before I start. Okay? Benim başlamadan önce söyleyeceğim en önemli şey, enjeksiyonlarınızı uygulamadan önce planlamanız gerektiğidir. Çünkü hastaya tam olarak hangi bölgeye enjekte edeceğinizi belirlemeniz gerekir. Sonuç itibariyle bu bir implant ve deri bundan rahatsız olacaktır. Bunu göz önünde bulundurmak gerekir. O yüzden hastamızda aslında bizim için en önemli olan nokta herhangi bir yan etkinin oluşmasını, yani bir kızarıklık, şişme gibi yan etkinin oluşmasını engelleyecek şekilde çok yavaş ve küçük dozajlar halinde enjekte etmemiz gerekir. Okay, so I have very little bruising, I have very little
side effects, and I want my patients to go back to work the same day. Diyelim ki ben hastamın aynı gün içinde işine geri dönmesini istiyorum. O yüzden yan etkilerin mümkün olduğunca az olmasını istiyorum. So, first of all, we're going to make today, we're going to make a lot of injections, okay? And but I wanted to start to show you and really explain to you the glabella area. The muscle, proceus muscle, is very, very sensitive. Öncelikle size bu glabella bölgesinde göstermek istedim. Çünkü buradaki kas son derece duyarlı, sensitif bir kas. And I prefer to, if I have a line in the glabella, I prefer to make first a Botox treatment, of course, and then after 2 weeks' time, if there is a need, just make some on the line that are still there. I put some hyaluronic acid. I put a Malian LT1. This is the only product that you can use in the glabella area and all our range. Amel'in LT1 bir ürünü glabella bölgesinde kullanabileceğiniz tek ürün. Ancak tabii ki buradaki çizgi derin ise ben öncelikle buraya botoks uygulaması yapılmasını tavsiye ediyorum. 2 haftalık bir süreden sonra gerekirse düzeltmeler için bu enjeksiyonu yapıyorum. And of course you see here she has 2 lines. And I never go very deep. With the lifting capacity with our product, you can go quite up in the superficial level. I will show you now. Süperfasyal alanlara kadar çıkabilirsiniz elimizdeki bu ürünle. Bakın burada 2 ayrı çizgisi var hastamızın. Çok derin çizgiler değil. Şimdi size bu uygulamayı nasıl yaptığımı göstereceğim. So if you see this is the Amelian 1 LT, you see it's like water. But it's a toxic behavior, and it's really lifting up very well. When I am injecting, I have, through my experience, I always aspirate in the glabella area, because there is a risk that you are injecting in a vessel, and then you will have problems. Ben her zaman bu bölgede çalışırken aspirasyon yapmayı tercih ediyorum. Çünkü bir damara denk gelebilirsiniz ve bu da tehlikeli olabilir. Yani istemediğiniz sonuçlar yaratabilir. And I'm always bending the needle because to come, when I'm doing this indication, I'm always bending it a little bit because then I have easier to go up in the superficial level, right? I never touch the needle. I never touch the needle with the gauze. I've seen many doctors in workshop doing that. It's not sterile. I want to work septical, okay? Septik bir çalışma yapmak istiyorum. Hiçbir şekilde iğnenin ucunu gazlı beze veya başka bir yere değdirmiyorum. Bunu başka çalışmalarda, çalıştaylarda gördüm ve buna tamamen karşıyım. İğneyi biraz eğri tutuyorum çünkü üst katmanlara daha kolay bir şekilde ulaşabilmesini istiyorum sıvının. Okay, so now I have to plan. I'm planning with the length of the needle. Şimdi planlama yapacağım. İğnenin uzunluğuna göre bir plan yapmam gerekiyor. So first of all, I go inside and then look what I'm doing. I aspirate. İçeri giriyorum ve aspire ediyorum bakın burayı. And I feel the implant now. You see, I'm not very superficial, but I'm not very deep either. And then I feel that the product is coming now. I'm injecting very slowly. I go out and I press. Çok yavaş bir şekilde enjekte ediyorum ve iğneyi çıkarıp oraya bastırıyorum. And now you see the fold is not so big anymore. And then I'm planning with the length of the needle. Yine iğnenin You see, I am uzunluğuyla deneme yapıyorum, planlama yapıyorum. And I am not going back and try to make it more. I just go in, inject, and go out. Geriye tekrar She's very nervous. You can feel that. She's really dönüp daha it's çok okay. uygulama yapmıyorum. Hastamız da son derece endişeli, çok korkuyor gördüğünüz gibi. So I'm doing. I try to make it. You know, make my incision with the length of the needle. And here I go.
this area is quite sensitive because here you have some vessels. Bakın bu So bölge I'm always oldukça checking here. sensitif çünkü burada çok sayıda damar var. O yüzden kontrol ediyorum enjeksiyonu yapmadan önce. And the maximum dose for the glabella is 0.5. 0.5 bizim uygulayabileceğimiz maksimum dozajdır. Okay. Can she just be a little bit calm? Biraz sakinleşebilir misiniz lütfen? Okay, so I injected 0.45 in the glabella. And what? Evet, 0.45'lik bir uygulama yaptım. What I'm doing, I am doing a nice pressure. I doing some massage afterwards. Bu uygulamadan sonra hafif And now you bastırarak see masaj yapıyorum. And then I put always our serum. Ve her zaman serumumuzu uyguluyorum. After the treatment, because Tedavi sonrası serum. the skin is dry after the alcohol, and I'm just massage very gentle, Çok and then I put some yavaş bir şekilde masaj yaparak nemlendiriyorum cold bu pack bölgeyi. afterwards. Ve So, üzerine thank you so much. buz koyuyorum. Next patient, please. Bir sonraki Any hastamız questions? lütfen. Başka bu sorusu olan var mı? Any questions? Bu hastayla ilgili olarak. Okay. The glabella. Now we have the next patient, please. Bir sonraki hastaya geçelim mi lütfen? Where is my patient? Bir sonraki hastamız. So, write it down that the only product for the glabella is the Amelian 1 LT. Glabella bölgesi için sadece Amelian 1 LT ürününü kullanabileceğinizi lütfen not edin. So, now we're going to do some very nice things here. Şimdi çok güzel uygulamalar yapacağız. I'm going to show you first the orbital frame, right? And come up there. Şimdi orbital çerçeveyle başlayacağım önce. And it's important that you have the patients in the right position when you are injecting. Enjeksiyona başlamadan önce hastanın doğru konumda olduğundan emin olun lütfen. That she is comfortable. Rahat olmalı. Feels good. And where is the other towel? I'll put it here somewhere. Bir havlu da alabilir miyim? So, I've been not injecting these indications. I started in January because Dr. Kreiner, she found out a very nice blend needle. Because before I was afraid because it's very much vessel and I didn't want to make hematoma. Okay? Burada hematom yaratmaktan korkuyordum ben daha önceleri bu bölgede çalışırken. Ancak daha sonra yeni iğneler piyasaya sürüldü ve son derece rahat bir kullanım bizim için ortaya çıktı. And I'm using a gauge 27 and it's flexible. And I will show you now when I have my gloves on. 27'lik esnek iğne kullanacağım. Eldivenlerimi takar takmaz göstereceğim size. This cannula is not in the standard package. In the standard package we have what we are used to. So if you want to get it, you have to. Bu standart pakette bu iğne yok. Ama denemenizi tavsiye ediyorum. Arzu ederseniz temin edebilirsiniz bizden. So this is the cannula and as you can see İşte kanül burada. it's flexible. Bakın son derece esnek. And it's not sharp, okay? And 27 gauge needle. Ve keskin değil. İğnesi de 27'lik. So what I'm doing always when I am preparing the patients, first of all my patients I am always make photos before and immediately after. Hastalarımın her zaman operasyon öncesi ve hemen sonrasında fotoğraflarını çekerek hazırlık sürecine başlıyorum. And why I'm doing that? Because I want to see the result after, and I want when the patient's coming back, I want to really, if we have some discussion, she can see also herself. Bunu yapıyorum çünkü sonuçları görmek istiyorum kendim ve hastanın da daha sonra ikinci ziyaretinde bu farklılıkları gözlemleyebilmesini istiyorum. The first thing I'm doing is that I'm analyzing where I have the orbital, the bone frame.
Burada önce kemik çerçevesinin nerede olduğunu işaretliyorum, belirliyorum. Because I don't want to risk, even if some of the doctors say that you can go above that, but I never do that. Bazı doktorlar, hekimler bu çizginin üzerine geçilebileceğini söyler ama ben bunu uygulamıyorum. And then I do this, if you close your eyes. Gözlerinizi kapatır mısınız? I do this, and then I can see exactly where I have to inject the material. Bu şekilde bastırarak tam olarak nereye enjekte etmem gerektiğini belirliyorum. Because here is where the bags are coming. So it's very important that you really are sure where to inject it. So you just mark Enjekte it. işleminin nereye uyguladığınızı çok net bir şekilde belirlemelisiniz. Önce buraya işaretlemelisiniz. Then I of course clean with alcohol, very dry one, because if it's coming into the eye, it's not very nice for the patient. Daha sonra bu bölgeyi kuru alkolle I'm just cleaning where I'm going to make the incision, okay? İnsizyonu gerçekleştireceğim bölgeyi temizliyorum. When I'm doing the anesthesia, I'm using the lidocaine without adrenaline. İçinde adrenalin bulunmayan bir anestezi uyguluyorum. And I also have to see if she has any vessels, visible vessels that I can see. So I'm not going in that because some of them can have some bruising from this needle, okay? Burada görülebilir damarlar varsa onlardan uzak duruyorum. Kan atılması ihtimaline karşı. A drop of the lidocaine. Tek bir damla buraya enjekte ediyorum. And then I'm using a needle to make the hole. And then I will show you what I'm doing, okay? When I am doing the hole, I need to make it in the direction where I'm going to get in the cannula, okay? Ben burada küçük bir delik açıyorum, kanüleyi içine yerleştirebilmek So I do it için. in this direction. O yüzden yöne doğru bir delik açıyorum. I have a good assistant here. Bir asistanım var. She doesn't pay me good. I don't believe in that you should go under the muscle. Why should you go under the muscle? Because then you have to need more products and to lift the muscle up, and also there is a risk of the bleeding. Ben kasın altına inmeyi hiç tavsiye etmiyorum. Hem kanama riski olabilir hem de daha çok ürün kullanmanız gerekiyor kası kaldırmak için. O yüzden kasın üstünde yer alıyorum. When you are working with the cannula, be very strict in your movements. Just go in and here you see. Kanüla ile çalışırken son derece kesin hareketlerle I'm here now. Çalışmalısınız. İşte buraya. And you see the patient has almost no pain. Bakın hasta hiçbir acı hissetmiyor. So now it's very important to feel the top of the cannula. So I'm really feeling, and I'm feeling with my thumb, Üstünü and I'm controlling where I am. Hissediyorum. Nerede olduğumu kontrol ediyorum. I lift it up like this. Yukarı doğru kaldırıyorum bu şekilde. And you see how slowly I'm injecting. Ve çok çok yavaş bir şekilde enjekte ediyorum. Very slowly, with a nice flow. Çok yavaş ve düzgün bir akışkanlık içinde enjekte ediyorum. And I have never had a hematoma with this technique. Bu teknikle hiçbir hematom vakasıyla karşılaşmadım şimdiye kadar. And I'm ready now. Of course, she will have a swelling of her where I put the lidocaine. But can you look up, please? Tabii bu bölgede, yani giriş yaptığım bölgede ufak bir şişme olacak. After this, it's very important to really feel it with your finger and really don't massage it, but you just have the feeling that you see. And now buraya masaj yapmayın ama hafif bir şekilde bastırarak o bölgeyi hissedin. Do you have any questions? You can tell me. Sorusu olan varsa bana sorabilir. Only one line or two line? Only one line? Depending. If the patient have, for example,
this line and this line, I need to go in here and here. Hastada iki ayrı çizgi varsa iki ayrı yerden giriş yapmam gerekebilir. Burada tek yerden giriş yapmak yeterli oldu. Okay? Have you seen the flexible needle? Yeah, I know. I am This is using. a trick. I am using. This is like a trick. What do you think about this? Do you feel it is safe? Ne düşünüyorsunuz bu teknikle ilgili? Sizce güvenli bir teknik mi? Yes. It is safe. Safe. And we never had in our clinic in Munich, I'm using never for had mine. hematoma when Marie was doing it. At the beginning, I Other had doctors some will bruising problem, but I'm Marie using for bu 1 year. tekniği kullanarak hiç hematom vakasıyla karşılaşmadı. Diğer hekimlerde oluyor ama Marie'de hiç olmadı. But you need this flexible needle. You see now? Ama bu esnek And I have no iğneyi kullanabilmek gerekir ve hiçbir kanama yok bakın. And 0.5 each side, depending also if there is a dark line only, you go from here. If there is a hole, because you can see she has also bags, a little bit beginning of bags. When you are injecting, when you are introducing the cannulas, do this with the skin, so it's Özellikle tight. derken cildi gerin. And then, okay, I have to go again with the needle. Sometimes it's like that. Can you hold it, please? Thank you. Tekrar iğneyle burada gireceğim yeri belirlemem gerekiyor. Bazen böyle olabiliyor. And it doesn't matter if... Touch it. No, don't touch it. Don't touch it. And for me, I'm using this technique because it's really, I mean, for me it's safe. Ben bu tekniği tercih ediyorum çünkü benim için çok güvenli. Then, okay, now she feel it. I'll take it easy. Hissetmeye başladı. Onu hastalığından hissediyorum ve daha yavaş hareket etmeye başlıyorum. Now I'm here. Okay, it's okay. And if you injecting slowly, Yavaşça enjekte ediyorum. you will have more control what you're injecting and the volume and also the flow with the product, and when you're going out with the needle is much easier to control. Böylelikle hem enjekte ettiğiniz volüm üzerinde daha hakimiyete sahip olursunuz hem de daha kontrollü bir şekilde enjekte sürecini tamamlarsınız. We are ready. So then, look up. I'm cleaning, and then I'm just making with my hand this pressure. Ve biraz baskı uyguluyorum bu bölgeye elimle. So depending if there is 2 lines, but you see by the way, go in, inject. Go in, inject. I don't go back so often. But This with is for bags or the dark eyes? This is for bags, and I have also dark eyes. Yeah, dark lines. This is perfect for dark lines. You saw the picture of Dr. Kreiner, which But you are just injecting in the one line. Yes. The dark side is in the little larger area. How you cover it? The dark side is the... I injecting more. Oh yeah, because if you spray it out, does it spray it out all the dark areas? Yeah. Even in the one line injection? Yes. So, that was that. And then I need to take this away. And as you see her now, Şimdi bunu alayım. she's more smooth here. Bakın ne kadar Uh-huh. daha pürüzsüz görünüyor şu anda bile. And now I will do her marionette. She has fold on this side. I will show you more. Şimdi bu marionet çizgisi üzerinde çalışacağım. Okay. Which kind of This was a mammalian 1 LT or smooth, mammalian smooth. Okay. And now I will continue with a mammalian 2 LT. Şimdi Amel'in 2 LT ile devam edeceğim. You see, no bleeding, no bruising. She has a little bit of swelling, but Bakın hiçbir kanama yok, hiçbir iz kalmadı. Sadece hafif bir şişlik var.
Was it a manual one or here? Manual one. Yes. 0.5. You did 0.5 each side? Yes. Because she had all this line, okay? Now we go to another indication, and I believe here you have quite a lot of vessels also. Do you have any bruisings here? Burada hiç izle karşı, yani morarmayla karşılaşıyor musunuz? Çünkü burası oldukça kaslar açısından zengin bir bölge. My philosophy is to make a plan, and my planning here is to first to lift up the angle of the mouth, because the fold, this is not a wrinkle, this is a fold. You have to take it up first, to lift it up. Bu bir kırışık değil, bir kat. O If yüzden I'm injecting like this only, I'm not supporting it in the thing. So I have a point here on the ear, and I am not injecting like this. I want to lift it up. So what I'm doing, I'm going like from here, just inside, in this direction, not like that. Burayı yukarı doğru kaldırabilmek için bakın bu açıyla enjekte etmem gerekiyor. And now I'm starting to lift. Yeah, I know this is a little bit. To lift the angle of the mouth up. Şimdi ağzın açısını biraz yukarı doğru kaldırmak istiyorum. Ağzınızı açar mısınız? I'm making this press. Ve bakın just to have it. Bu şekilde yukarı doğru masaj yapıyorum. Okay. And then now I have the angle of the mouth horizontal. And then I'm just, bakın what do I want to do here? I want to make this the same level of this here. So I'm just going in very fast. Burada da aynı seviyeyi yakalamak için. And I'm injecting slowly because this area is quite sensitive. Okay? Yavaş bir şekilde enjeksiyon yapıyorum. Son derece hassas bir bölge burası. Open. Ağzınızı açar mısınız? And then I'm really making this. This is simple. This is not difficult. Bu son derece basit aslında. Make it simple, okay? Don't overdo it, and you put your hand here. What I also can do sometimes is that if I want more effect of the lifting, I can also make like this. So I'm supporting it that way and here. Dudak üzerinde de bir etki yaratmak istiyorsam biraz buraya da enjekte ediyorum ve bu şekilde yine bastırarak If you have a very deep fold, this side was more than this other side. Eğer çok derin ise buradaki kat, böyle bir uygulama yapmak gerekir. Burası daha derindi diğer tarafa göre. Can I have a gauze, please? So the first thing I'm doing, just under the vermilion border. Tam bu sınırın altında önce açıyı belirliyorum. I'm lifting it up. I'm so sorry. Okay.